Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda bir hafta önce Reels'ını çektiğim 12 yıllık iPad mini 2024'te nasıl bir deneyim veriyor yakından bakacağız. Ve baştan söylemiş olayım, bu iPad mini'nin sadece 1 GB RAM'i var. Sizce bu tarz nostaljik incelemelerin devamı gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı size bağlı ve ilk olarak fiyatlarla başlayayım. iPad mini'yi şu anda temiz, tamir görmemiş bir şekilde 1000-1300 TL bandında rahatlıkla bulabiliyoruz. Fiyatla ilgili değerlendirmeyi son bölümde yapacağız. Şimdi tasarımla başlayalım. Tasarımsal açıdan iPad mini 2 döneminin ötesinde diyebilirim. Evet, burada ön tarafta çok ciddi bir şekilde kalın çerçevelerle karşılaşıyoruz. Ancak arka taraftan cihaza baktığımızda çok şık bir tasarımın olduğunu söylemem gerekiyor. Burada kullanılan malzeme yapısı da metal olarak önümüze çıkarken 7.5 mm'lik kalınlık ve 331 gramlık ağırlığıyla çok hafif hissettirmeyen ama ağır da hissettirmeyen, kesinlikle güven veren sağlam bir yapısının olduğunu söyleyebilirim. iPad mini 2 tasarım açısından gerçekten beğendiğimi belirtmem gerekiyor. Ekran tarafına geçtiğimizde burada oldukça doyurucu bir ekran önümüze çıkıyor. Baktığım zaman 2K'nın üstünde bir çözünürlük ve 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekran oyun oynarken olsun, günlük kullanımda olsun gerçekten çok başarılı. Dostlar, bu ekranda tek eksi diyebileceğim nokta yansıma önleyici bir kaplamanın olmaması. Yani gün ışığı altında kesinlikle bize bir görme zorluğu yaşatıyor. Yansımaları hiçbir şekilde engelleyemiyor. Yonga seti kısmında iPad mini'de Apple A7 çipini görürken 1 GB RAM bizleri karşılıyor. Performans olarak iPad mini 2 menüde uygulamaları kullanırken günümüz için bile bence halen yeterli bir performansa sahip. Tabii ki bu cihazı uzun süreler zorladığınız zaman, oyun oynamıyor olsanız bile ısındığını belirteyim ama yine de deneyimimizi kötü yönde etkilediğini düşünmüyorum. Şimdi asıl konuya PUBG performansına bakarsak, iPad mini 2 oyunun desteklemiş olduğu en düşük grafiklerde 25-30 FPS bandında oynatabiliyor. Oyun içi deneyime geldiğimizde çok akıcı olmasa da yine de oynanabilir bir performansı veriyor. Burada özellikle PUBG'de bir araç alıp sürdüğünüz zaman cihazı çok daha fazla zorlamış oluyoruz. Çünkü haritayı çok daha hızlı bir şekilde yenilemesi gerektiğinden işlemci tam performansıyla çalışabiliyor. Bu noktada FPS droplarıyla fazlasıyla karşılaştığımızı belirteyim. Isınma konusunda özellikle 15 dakikadan sonra iPad mini 2 PUBG'de ciddi bir şekilde ısınmaya başlıyor. Ancak burada ısınmanın ekran parlaklığıyla da ilgisi olduğunu söyleyeyim. Dediğim gibi ekranda bir yansıma önleyici kaplamanın olmamasından dolayı şu anda video çekerken parlaklığı fullemem gerekiyor. Bunun da ısınmaya ve performansa ciddi şekilde olumsuz bir etkisinin olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Yani siz bu tableti aldığınız zaman yarı parlaklıkta PUBG oynadığınızda hem daha iyi bir performans alırken ısınma konusunda da çok daha yüksek derecelere çıkmayacağını belirteyim. Biz burada sınırlarına kadar iPad mini'yi zorluyoruz. Açıkçası şu şartlarda bile halen oynanabilir bir seviyede olduğunu düşünüyorum ve fiyatına oranla vermiş olduğu performansı konuşursak iPad mini 2'nin performansı bence mükemmel bir durumda. iPad mini 2 Geekbench 5'te tek çekirdekte 269, çoklu çekirdekte 516 puan almayı başarıyor. 15 dakikalık bir PUBG sonrasında %5'lik bir pil tüketimimiz oldu. Full parlaklık için bu batarya tüketimi de gerçekten güzel bir seviyede. 6200 mAh batarya ve 12 Watt hızlı şarj desteği bulunuyor. Eğer çok fazla oyun oynamıyorsanız bu batarya kullanıma bağlı olarak 2-3 güne kadar da rahatlıkla götürebilecek düzeyde. Kamera kısmında Mini 2'de 5 megapiksellik bir arka kameramız fotoğraf performansı konusunda beni şaşırtmayı başardı. Çok iyi bir performansı tabii ki bekleyemeyiz ama kendi kategorisinde en iyilerden diyebilirim. İdare edecek düzeyde fotoğraflar çekebiliyoruz. Video olarak Full HD 30 FPS videolar çekebilirken ön tarafta 1.2 megapiksellik standart bir kamera bulunuyor. Yazılım tarafına baktığımızda iPad mini 2 iOS 12.5'te kalmış bir tablet ama güncel uygulamaların neredeyse tamamı halen yüklenebiliyor. Yazılım deneyimi olarak çok akıcı, kusursuz bir arayüze sahip olmasa da kesinlikle idare edecek seviyede, yavaşlama, donma problemi yaşamıyoruz. Yazılım konusunda da bu kadar eski bir cihaz olduğunu iPad mini bize hissettirmiyor. Hoparlör olarak iPad mini'de stereo hoparlörlerimiz bulunuyor. Bir müzik dinlerken olsun, bir şeyler izlerken olsun vermiş olduğu ses deneyimi oldukça doyurucu. Ve şimdi iPad mini'nin son değerlendirmesine geçelim. Dostlar, genel anlamıyla iPad mini 2'ye baktığım zaman 12 yıllık bir tableti oranla vermiş olduğu deneyimden ben oldukça memnun kaldım. Tabii ki artık bu cihazdan 60 FPS bir oyun performansı beklemek
küçümsememek gerekiyor ama ekran kalitesi, tasarım, malzeme yapısı, genel hissiyatıyla şu anda iPad mini'nin 3-4 katı fiyata satılan sıfır bir Android tabletten daha iyi bir deneyime sahip. Buradaki 1 GB RAM kafanızı karıştırmasın. Bu tablette iPadOS 17 yok. Çünkü 12.5.7'de kaldı. O yüzden de ne arayüzde ne de uygulamaları kullanırken herhangi bir problem yaşamıyoruz. Tabletten video izlemek, Netflix'e takılmak, internette gezinmek için hala rahatlıkla kullanılabilecek ve aldığınızda hiçbir şekilde üzmeyecek bir tablet. Açıkçası ben hala iPad mini 2'yi yanımdan ayırmıyorum. Yani gün içinde hala aktif olarak kullandığım bir tablet. Evet, performans, ekran kalitesi, tasarım en önemli noktalarda iş görecek düzeyde ama ne olursa olsun aradan geçen 12 yıldan bahsediyorum. O yüzden tek dezavantaj batarya. Fakat bendeki iPad mini çok az kullanılmış. Bu yüzden de pil sağlığı %97 ve tableti genel olarak gün içinde 1-2 saat kullandığımı düşünürsem tek şarjda bu batarya beni 5-6 gün götürüyor. Eğer gün içinde çok yoğun bir şekilde kullanırsam da %97'lik pil sağlığıyla beraber ortalama 8-9 saat ekran süresi veriyor ki bu değerler bu kadar eski bir tablete oranla gerçekten muazzam ve batarya kadar önemli olan diğer detay da depolama. Eğer iPad mini 2 alacaksanız ben 32 GB'ın altına düşmenizi önermiyorum. Çünkü 16 GB'lık modelde depolamayı sonuna kadar zorlarsanız performansta da ciddi kayıplar oluyor. Artık PUBG dışında güncel oyunları da çok fazla desteklemediğini düşünürsem 32 GB mini 2 için gayet yeterli. Ayrıca kamera yönünde de beni gerçekten şaşırttı. Fotoğraflarda da video kalitesinde de fiyatının çok üstünde ve son bir değerlendirme yaparsam eğer temiz ve tamir görmemiş 32 GB'lık bir iPad mini alırsanız şu andan itibaren bile en az 3-4 sene sorunsuzca kullanabilirsiniz ve fiyatına oranla bir not verecek olursam benden 9 puanı aldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? iPad mini 2024'te kullanılır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum ve bu tarz nostaljik incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar hoşça kalın.